Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere klipsli cüzdan yapımını paylaşmak istiyorum. Önü, arkası, tabanı böyle, içi astarlı, iç hacmi bayağı geniş bir klipsli cüzdan örmek istiyorum. Tüm detaylarını sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım örmeye. Cüzdanımızı örmeye başlamadan önce önemli detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Cüzdan için klips gerekli bize. Klips satın alırken de bu şekilde düz olanı tercih ediyoruz. Böyle oval olanı tercih etmiyoruz. Bu cüzdanı bu düz klipslere göre ördüm çünkü. Bunun ölçüsünü de hemen sizinle paylaşayım. İstediğiniz ölçüde alabilirsiniz bu arada. Bakın benimki 8-9 santim, 8,5 santim genişliğinde. Şuradan şuraya ölçüsü baz alınıyor. Burada cüzdanımızın klipsine göre motifimizin büyüklüğünü ayarlıyoruz. Motifimizin büyüklüğünü bakın tam şuraya, şu kısma göre ölçüyoruz. Bakın şöyle. Bunun büyüklüğünde ölçüyoruz motifimizi. Tam şöyle içine de sığacak şekilde. Daha büyük klips alırsanız motifinizi biraz daha büyütebilirsiniz. Cüzdan için toplam 5 motif gerekli bize. 1, 2, 3, 4 ve 5. Orta kalınlıkta koton iplerle ördüm. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. İpime uygun da tığı tercih ettim. İçinde de astar kullandım. Astarlı da güzel oluyor. Eğer astar örmek istemezseniz, boşlukları sizi rahatsız etmezse astarsız da yine aynı formda duracaktır. Hadi başlayalım örmeye. Motifimizi sihirli halka ile başlıyoruz örmeye. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Halkanın içine toplam 12 adet ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi orta kısmını bu başlangıç ipimde hafifçe çekiyorum. İpim çift katlı, kısalan katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluştu. Başlangıç ipimden tutup ilmeği içeriye alıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp ipimizi kesiyoruz. Yeni rengimize geçelim. İplerimi gizledim. Bu başlangıç ipimi de yukarıya çıkarttım. Şimdi şöyle iki trabzanın orta boşluğuna batıyoruz. Tepelere batmıyoruz. Şu orta boşluğuna batıp ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürüyorum. Sabit duran ipimin etrafında iki zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Yine aynı boşluğa batıp iki zincir seviyesine kadar uzatıyorum. Tekrar doladım. Tekrar uzattım. Hepsini beraber örüp bir zincirimi çektim. Yine hemen yandaki boşluğa, ara boşluğuna 3 adet örüyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde sırayı tamamlayalım.
12 adet popcornlarımız oldu. Şimdi hemen ilk yaptığımın tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengimize geçiyoruz. Yeni rengime geçiyorum. Yine bu 2 zincir çektiğim boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 1 2 zincir çekiyorum. Bu sırada bademler örüyoruz. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi beklemede. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İkisini örüyorum. Üçü beklemede. Tekrar aynı işlem. İkisini örüyorum. Sonra dördünü beraber. Arada 2 zincir çekiyorum. Siz de eğer kasma yaparsa 3 zincir de çekebilirsiniz. Devam ediyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir, iki, üç, dört. 2 zincir. Evet. Aynı şekilde devam edelim. Tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesip yeni rengime geçiyorum. Evet, 2 zincir çektiğim boşluktan ilmeğimi çıkarttım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzanlar örüyoruz. Zincirimle beraber 3 adet 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet daha ikili trabzanımı aynı boşluğa örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam eden boşluğa tekli trabzanlar örüyoruz. Tığımın üzerine doladım. Boşluğa batıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Tekrar üçünü beraber 3 adet ördüm. Arada bir zincir. Devam eden boşlukta yine aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir. Burada yine ikili grubumuzu örüyoruz. Şu sıradayız bakın. Köşelerimizi oluşturuyoruz. Arada tekli trabzan örüyoruz. 2 adet. Pardon. Burada köşe örüyoruz. 2 3 2 zincir. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir, 3 adet tekli trabzanımızı örüyoruz. Yine köşemizi yapıyoruz. Sonuncu köşemizi de örelim. Evet, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve yeni rengimize geçelim. Evet, 2 zincir çektiğim köşe noktasından başlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Zincirimle beraber 3 adet ikili trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Tekrar 3 adet daha ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincir. Bu sırada hep ikili trabzan örüyoruz.
bir alt sırada tekli trabzan yapmamın nedeni tam kare motif elde etmek. Şuranın şöyle dümdüz gelmesi için bu sırada hep ikili trabzan, 3 adet ikili trabzan, bir zincir, tekrar 3 adet daha ikili trabzan. Aynı şekilde örülüyor. Köşe noktasında yine köşemizi aynı şekilde örüyoruz. 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet daha ikili trabzan. Devam edelim, aynı şekilde örelim, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. İlk trabzanımın tepesine batıp ipimi kesiyorum. Bu şekilde 5 adet motif gerekli bize. 5 motif örelim. Ekleme kısmında görüşelim. Evet, 5 motifimi ördüm. Arkasındaki iplerini temizledim. Şimdi sıra geldi eklemeye. Eklemek için bakın ortaya bir motif koyacağım. Sonrasında bir kenarına bu motifi, diğer kenarına bu motifi, üçüncü kenara bu motif, dördüncü kenara bu motifi ekleyeceğiz. Sonrasında çantamız formunu alacak. Eklemeye hemen başlayalım. Motiflerimi 3 milim tığ ile örmüştüm. Eklemeyi 2,5 milim tığ ile yapacağım. Nedeni daha kolay eklemek için. Yine aynı tığ numarasıyla da siz devam edebilirsiniz. Elinizde daha küçük numara tığınız yoksa. Hemen motifimi elime aldım. Diğerini de elime alıyorum. Ön yüzü, ön yüzü. Köşeden başlayalım. Bir zincirimi çektim. Yine aynı noktaya, aynı boşluğa bir adet sık iğne. Şimdi trabzanlarımın tepelerine birer adet batıyorum. İpimi de arada yürütüp gizlemiş oluyorum. Bakın tepe noktasına hem öndekine batıyorum hem arkadakine sık iğne ile ekliyoruz. Boşluğa bir adet, tepe noktalarına bir adet. Devam edelim. Evet. Şimdi bu motifimin eklemesi tamamdır. Bu taban motifimdi. Devam eden motifi elime alıyorum. Yine taban motifinin köşesine batıyorum ve yeni motifimin köşesine de batıyorum. 2 adet batıyoruz. Sonrasında karşılıklı yine ekliyoruz. Videoyu kesmeden devam edeceğim. Beraber karşılıklı motiflerimizi ekleyelim.
Evet, yeni motifi yine elime aldım. Hemen buradan köşelerden devam ediyoruz. Şöyle ipler de arada kalsın. Ortada gizlemiş oluyoruz. Devam edelim. Evet, sonuncu motifimi de yine şöyle koyuyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz eklemeye. Köşe boşluğuna 2 adet sık iğne, tepelere birer adet. Evet, yine boşluğa 2 adet. Başlangıcıma geldim. Burası başladığım yerde. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen şu kenarını eklemeye devam ediyoruz. Bakın şu anda böyle. Devam edelim. Hemen şu boşluktan karşılıklı yine 2 adet sık iğne aynı boşluğa örüyorum. Trabzanımın tepelerine birer adet. Şu ipi de şöyle alıp gizlemiş olayım. Bu kenarın başına kadar çıkıyoruz. İki adet sık iğnemi ördüm. Şimdi ipimi kesiyorum. Sonrasında bakın şu diğer kenarları ekliyoruz. Şurayı, burayı ve burayı. Açık olan tüm kenarları ekliyoruz. Şuradan başlayayım. Bir zincir çekiyorum.
aynı yere bir adet karşılıklı ekleyelim. Diğer iki kenarda aynı şekilde eklenecek. Bu kenarı da yine videomu kesmeden göstereyim size. Herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. Evet, boşluğa da 2 adet örüp ipimi kesiyorum. Evet, bakın burayı ekledik. Şimdi şu iki kenarı da ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, şimdi çantamızın ağız kısmına sık iğne örüyorum. Şöyle boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Hemen yandaki trabzana bir adet, tepelerine birer adet sık iğne örüyoruz. Boşluğa bir adet, tepelerine birer adet. Yine burada da boşluğa bir adet, soldaki boşluğa yine bir adet. Aynı böyle devam edelim. Bir tur dönelim. Evet, sırayı tamamlıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir sıra daha sık iğne örüyoruz. Cüzdanımızın ağız kısmına 2 sıra sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde devam edelim. Tam tur dönelim. Burada görüşelim. 2 sıra sık iğnemi ördüm. İpimi kestim ve içindeki ipleri de temizledim. Şimdi sıra geldi astar dikimine. İsterseniz cüzdanınızın içine astar dikmeyebilirsiniz. Bu şekilde de klipsini dikebilirsiniz. Fakat astarlı tabii ki daha kullanışlı oluyor. Ve inanın astar dikimi de çok kolay. Elinizde çok rahatlıkla dikebilirsiniz. Elinizde kullanmadığınız pantolon, etek, gömlek kumaşından şöyle dikdörtgen bir parça kesip astar olarak kullanabilirsiniz. Bundaki ölçümüz şu şekilde. Cüzdanımızın en geniş kısmını şöyle ikiye katlıyorum. Bakın şöyle iyice çekiştirelim. 15 santim. Kumaşımı ikiye katlayınca genişliğini 2 santim fazla pay veriyorum. 17 santim. Boyunu şöyle yine en geniş şuradan ölçüyoruz. Boyu 12 santim. Burada boy 13 santim. Boyunda 1 santim fazla pay verdim. Eninde 2 santim. Bunu şimdi kenarlarından şöyle ters yüzünden şu kenarını dikiyoruz. İki tarafını da dikelim. Sonrasında taban oluşturmak da çok kolay olacak. Burada da bir işlem yapacağız. Bu da çok kolay. Hiç gözünüz korkmasın. Çanta astar dikimi gerçekten kolay. Şimdi isterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenizde kenarını dikin. Sonraki kısımda beraberce ilerleyelim. Evet, kenarını diktim. Şimdi tabanını oluşturmak için bakın şöyle şurada bir üçgen oluşturuyoruz. Şöyle.
Sonrasında motifimizi, taban motifimizi ölçüyorum. Bakın 7,5 santim. 7 santim genişliğinde burayı kesiyorum. Evet, cetvelle ölçüp kalemle çizeyim. 7 santim şöyle çiziyorum. Şuraya toplu iğne batırıyorum ki dikerken kayma olmasın. Sonrasında bu kısmı makasla kesiyorum. Bu kadar kolay. Diğer tarafı da yine aynı şekilde 7 santim ölçtüm. Hemen çiziyorum. Toplu iğnemi takıp makasla kesiyorum. Şimdi bu kısmı dikelim. İster elimizde isterseniz dikiş makinesinde, iki kısmı da dikelim. Evet, dikiş makinemde diktim. Bakın taban yapmak, kareyi döndürmek bu kadar kolay. Şu kısmını da şöyle ince bir şekilde ütüledim ki daha rahat cüzdanımın içine dikebileyim. Şöyle cüzdanımızın içine yerleştiriyoruz. Şu dikiş yan motifin tam ortasına gelecek şekilde şöyle tam ortaya, şurası, şöyle dikiş mandalını böyle takıyorum. Karşıya da yine aynı şekilde dikerken kayma yapmasın. Bakın tam astarımız çantanın içine göre oldu. Şimdi başlayalım dikmeye. Bu şekilde mandalınız yoksa renkli ip ile teyelleme de yapabilirsiniz. Toplu iğnelerle de tutturabilirsiniz. Dikiş ipiyle dikiyoruz. Ben size daha iyi gösterebilmek için farklı renkte ip tercih ettim. İpinizi kumaşınızın rengine göre seçin. Bunu ben sarı ile dikeceğim. Size gösterebilmek için şu anda yeşil renkli ipimi aldım. İpimi çift kat yaptım. Öncelikle sabitliyorum ipimi. Şöyle iğneyi geçirdim. İçinden çıkartıyorum. Sonrasında kumaşıma batırdım. Evet. Şöyle örgüme iğneyi geçiriyorum. Kumaştan çıkartıyorum. Bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Şöyle batırıyorum. Kumaşımdan çıkıyorum. Yani dikiş ipimiz görünmüyor gibi bir şey. Böyle. Ben şimdi yeşil renk ile dikmeyeceğim. Sarı renk ile tamamen dikeyim. İlk aşamada böyle dikiyoruz. Sonrasında cüzdan klipsimize dikiyoruz. İkisini aynı anda dikmiyoruz. O şekilde kolay dikiş yapamayız. Şimdi bu dikişi bitirelim. Klipse dikme kısmında görüşelim. Dikiş kısmını bitirdim. Şimdi cüzdan klipsiyle devam edelim dikişimize. Cüzdan klipsimizi dikerken de ölçülere dikkat etmemiz gerekiyor. Tam orta noktası motifimizin, bakın şurası tam orta kısmı, buraya denk gelecek. Öndeki motif tam şuraya denk gelecek. Bu şekilde dikerken muhakkak buna dikkat edelim. Şimdi beraberce dikmeye başlayalım. Öncelikle bakın tam dikişimi şöyle şuraya getiriyorum. Bu şekilde şuralara içindeki
yolumuza şöyle bir tutturalım. Tekrar kontrol ediyorum. Şurası tam ortaya denk gelsin. Şimdi sarı renkli ipimi elime aldım. Öncelikle şuradan batırıyorum. Bakın arkadan hemen boşluğundan çıkarttım. Burada dikerken yine kumaşımızın renginde ip seçelim ki temiz gözüksün. Yine aynı yere batıyorum. Biraz yandan çıkıp buradaki amacım ipimi sabitlemek. Şöyle içinden geçirip ipimi sabitliyorum. Tekrar batırıp aynı yerden çıkıyorum. Bakın. Bu boşluklar bizim dikiş boşluklarımız olacak. Bunlar. Şimdi yavaşça dikelim. Kenarlardan böyle tutturmaya çalışmayın. Daha zor dikiliyor. Böyle adım adım sadece dediğim noktalara dikkat edersek çok çok kolay dikebiliriz. Dikerken şöyle hep içeri doğru kaydıralım. Burada kumaşımız gözüksün. Şimdi adım adım dikelim. Hemen yandan batırdım. Yine kumaştan bakın çıktım. Yine batırıyorum. Boşluğundan çıktım. Böyle dikiyoruz. İpimiz çift kat olduğu için sağlam bir şekilde dikiyoruz. Pardon, şöyle. Yavaşça dikelim. Hiç acele etmeyelim. Önemli olan düzgün iş çıkarmak. Şu köşe tam yine cüzdan klipsimizin köşesine denk gelecek. Evet, yine bakıyorum şöyle. Buranın da ortasını da ayarlıyoruz bu arada. Bakın tam cüzdanımızın orta noktası şurası. Burayı tam yine bu motifimizin orta noktasını ayarlıyoruz. Dikerken kontrol ede ede adım adım gidelim ki kayma olmasın, düzgün iş çıkartalım. Arada iğnenin çıkış yerini bulamıyoruz. Gayet normal. Yavaşça dikelim. Evet, dediğim gibi tam şunu şuraya denk getirelim. Şöyle içe doğru da iyice yerleştirelim. Buradan sadece kumaş gözüksün. Kolay dikiliyor. Dediğim gibi astarlı da daha hoş duruyor. Aynı bu şekilde dikelim. Dediğim noktalara dikkat ederseniz düzgün şekilde dikersiniz. Bakın şöyle yine tam şurayı motifimin ortasına denk getireceğim. Pardon. Aynı şekilde dikelim. Dikişimizi bitirdikten sonra görüşelim. İç astarını da diktim. Gerçekten çok güzel, sevimli bir cüzdan oldu.
Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.